Filmlerin bazı sahneleri vardır. Yıllar geçse de o sahneyi unutmayız. Bizim için ilham verici ve anlam katan çok fazla detay bulunur. Bugün bu videoda benim için o sahnelerden biri olan Spider-Man 2'deki May Hala sahnesini yorumlamaya çalışacağım. Sahne Peter'ın May Hala'nın evinin arka bahçesine gelişiyle açılıyor. Sağda May Hala kutuları dolduruyor, solda ise bir çocuk kutuları içeri taşıyor. Bu çocuğu şimdiye kadar hiç görmedik. Sadece bu sahnede var olan bir çocuk. Serinin geri kalanında da görmeyeceğiz bir daha. Peter Mayala'ya ne olduğunu soruyor. Mayala bana birkaç hafta daha verdiler ama boş verdim diye kısaca özetliyor. Etrafındaki çeşitli ev eşyasından taşındığını anlıyoruz ve Mayala'nın karakteriyle ilgili de nasıl biri olduğunu anlıyoruz. Birilerine yük olmaktansa kendi işini görüp kimsenin acımasına maruz kalmayacak bir onura sahip birisi. Ki Peter sorduğunda da aynı şekilde kendi işini görebileceğini belirtiyor. Ardından ona yardımcı olan çocuktan bahsediyor. Henry Jackson, karşı komşunun çocuğu. 9 yaşındaki birisi için çok hırslı olduğundan bahsediyor ve 5 dolara taşınması için Mayala'dan para alacağını. Peter önceki konuştukları mevzudan bahsediyor. May Hala olan oldu minvalinde konuyu kapatıyor ama bir şeyi övüyor. Bunun çok cesurca bir hareket olduğunu ve doğruyu söylediği için gurur duyduğunu. Buraya kadar karakterlerimizin onur, dürüstlük ve yardımseverlik konusunda hangi noktada olduklarını anlıyoruz. Buradan sonra bu sahnenin asıl amacı olan anlatıya başlıyor. Peter etrafındaki kutulara baktığında ilk sorduğu soru çizgi romanlarım nerede oluyor. Başta bir çizgi roman uyarlaması film için dördüncü duvarı yıkan bir gönderme gibi geliyor ama ardından aslında bunun farklı bir anlatısı olduğu ortaya çıkıyor. Mayala çizgi romanlarını verdiğini söylediği an Peter'ın yüzünde bir şaşkınlık ve hafif bir üzüntü görüyoruz. Tam burada küçük Henry'nin sesini duyuyoruz. I put the pens in the box, Mrs. Parker. O an Peter'ın zihni geçmişe ve anılara dalmıştı ki muhtemelen çocukluk anılarına, ilk çizgi romanları okuduğu yıllara ve Henry'nin sesi sanki Peter'ın çocukluğunu temsil edercesine duyuluyor ki bir bakıma da öyle. Aslında Henry burada Peter'ın çocukluğunu temsil eden karakter. Peter'la aralarında şu konuşma geçiyor. You take Spider-Man's pictures, right? I used to. Where is he? He quit. Why? Wanted to try other things. He'll be back, right? I don't know. Ve Henry Mayala'nın söylediği kutuları alarak eve tekrar giriyor ve bir daha onu görmüyoruz. Burada Henry olmasa da Mayala neden hala Örümcek Adam fotoğraflarını çekmiyorsun diye sorabilirdi ve sahne o şekilde de devam edebilirdi. Ama onun yerine daha önce hiç görmediğimiz Henry karakteri sadece bu sahne için geldi ve gitti. Aslında o Peter'ın kendisiyle yaşadığı çatışmanın bir temsiliydi. Çünkü bu sahnede onun artık Örümcek Adamlık yapmadığını biliyoruz. Yetişkin Peter, Örümcek Adam olmanın kendine zarar verdiğini düşünüyordu. Ama onu Örümcek Adam olmaya iten anıları o bahçede tekrardan ortaya çıktı. Gençken okuduğu çizgi romanları, onda güçlerini nasıl insanlara yardım etmek için kullanabileceği konusunda ilham olan şeyleri büyük ihtimalle. May Hala onları verdiğini söylediğinde elinden alınmasının ne kadar kötü hissettirdiğini fark etmişti. Ardından Henry sanki küçük Peter'ın yerine geçerek şu soruyu sordu. Neden? Neden insanlara yardım etmeyi bıraktın? Neden ilham vermeyi bıraktın? Ve aslında en önemlisi neden başta Örümcek Adam olmaya karar verdin? Peter'ın cevabı ise sadece bilmiyorum. May Hala onun Örümcek Adam olmak istediğini dile getiriyor. Tıpkı genç Peter'ın bir zamanlar olduğu gibi. Peter ise soruyor kendi içinde. Neden? Neden birisi bu kadar büyük bir sorumluluk ister? Neden bu kadar acıya dayanmak ister? Neden hayatını gerekirse başkaları için harcamak, işe geç kalmak, ilişkilerini bozmak, kariyerini mahvetmek, fakir kalmak, dayak yemek, mutsuz olmak? Neden birisi Örümcek Adam olmak ister? Peter için Örümcek Adam olmak bu demektir çünkü. Bunlar yüzünden bırakmıştır. O sadece getirdiği karanlığın ağırlığında olduğunu düşünmektedir. Ve ardından May Hala'nın o muhteşem monoloğunu dinleriz. He knows a hero when he sees one. Too few characters out there flying around like that, saving old girls like me. And Lord knows, kids like Henry need a hero. Courageous, self-sacrificing people, setting examples for all of us. Everybody loves a hero. People line up for them, cheer them, scream their names, and years later they'll tell how they stood in the rain for hours just to get a glimpse of the one who taught him to hold on a second longer. I believe there's a hero in all of us that keeps us honest, gives us strength, makes us noble, and finally allows us to die with pride, even though sometimes we have to be steady and give up the thing we want the most. Even our dreams. Spider-Man did that for Henry, and he wonders where he's gone. He needs him.
Peter'ın farkındalığına, onun bakışlarından şahit oluyoruz. Artık fedakarlığın aktarılarak var olduğunu anlıyor. Ona ilham veren geçmişiyle örümcek adam oldu ve artık o insanlara ilham veriyor. Henry gibi, kendi gibi çocuklara. Tüm bu acılara rağmen devam etmesi gerektiğini anlıyor. Evet, çok büyük bedeller ödemesi gerekiyor ama temsil ettikleri bedellerinden çok daha büyük şeyler. En çok da içindeki kahramanı tutunması gerektiğini anlıyor. Evet, hayatı artık daha kolay ama onun için bunun ne kadar bencilce olduğunun farkında artık. Hiçbirimiz hayatı sadece kendimiz için yaşamıyoruz. Sevdiklerimiz için, bize güvenenler için de yaşıyoruz aynı zamanda. Evet, belki aile suçluları polise teslim etmiyoruz ama hayatımızda biz de Peter gibi fedakarlıklar yapıyoruz. Yapmalıyız da ama hayatımızda yaşamaya devam ediyoruz. Sahne May Alan'ın şu cümlesiyle bitiyor. Şu masayı benim için garaja kaldırır mısın? Ama kendini yormadan. Peter'ın veya bizim yapmamız gibi çevremize elimizden geldiğince yardım etmek ama bunu yaparken kendimizden ödün vermemek. Henry bile o küçük yaşında elinden geldiğince yardım ediyor ama 5 dolarını da alacak. Bu bir çıkar ilişkisi değil. Hiçbir şey olmasa da taşırdı o kutuları. Ama May hala onun kendini değersiz hissetmemesi için bu jesti yapıyor. Bu sahnenin en güçlü yanı ise aslında bir bakıma da izleyenler ve hayranı olanlar için mesajlar içermez. Örümcek Adam her ne kadar kurgusal olsa da aslında izleyiciler, okuyucular, oynayanlar için ne anlama geldiğini ve neden önemli olduğunu çok güçlü şekilde vurguluyor. Stan Lee ve Steve Ditko'nun bize armağan ettiği bu karaktere nasıl gerçeküstü bir bağ kurup da bu kadar peşinden gittiğimizi anlatıyor aslında. Ve bunu hem Peter'a hem de bizlere aynı etkileyicilikte yansıtıyor. Hepimizi çocukluğumuza, bizi biz yapan temellerimize götürüyor ve oradan geri geldiğimizde artık değişmiş ve yetişmiş halimizi kabullenmemizi sağlıyor.